Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle kış aylarının vazgeçilmez tatlısı olan ayva tatlısı tarifimi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik oluyor, lezzetli, tam kıvamında ayva tatlısı tarifimi paylaşacağım. Hemen yapımına başlayalım. Ben 4 adet ayva kullanacağım. Siz kişi sayısına göre adet olarak ayarlarsınız. Birinci püf noktası, ayva tatlımızın güzel olmasını istiyorsak ekmek ayvası tercih etmemiz lazım. Ayvanız ne kadar iyi olursa ayva tatlınız o kadar güzel olacaktır. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle başlarını ben kesiyorum. Buralarından keselim ki şeklimiz güzel olsun. Ayvamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Ayvanız iyi olduğu zaman çekirdeklerini de görüyorsunuz. İçinde çekirdekleri de bol çıkıyor. Bu çekirdekleri de değerlendireceğiz. Ayva tatlımıza jöle kıvamını verecek bu çekirdekler. Mutlaka bu çekirdekleri şöyle bir kaseye şöyle ayıralım. Gördüğünüz gibi ayvayı iyi seçtiyseniz eğer içinden çok miktarda ayva çekirdekleri çıkacaktır. Bu da ayrıca ayvamıza lezzet katıyor, jöle kıvamını verecek. Şöyle orta kısmından çukurumuzu açıyoruz. Buradaki kalın kabuğu mutlaka alalım. Gördüğünüz gibi çıkardık bu şekilde. Şuradaki beyazlı olan kısmı da alalım, çıkartalım. Ayvamızın içini oyduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde oyuyoruz. Bir ayvamı daha alayım. Şu şekilde ayvamızın tabağa koyduğumuz zaman düz durması için şöyle baş kısımlarını kesiyoruz. Bütün ayvalarımızın içini oyduk gördüğünüz gibi. Şöyle kenara alalım. Çekirdeklerimizi de çıkardık. Buralarını da ziyan etmiyoruz. Buralarını da tenceremizin alt tabanına yerleştirelim. Ayvamıza ayrıca lezzet katacaktır. Ayvamızın kabuğunu tenceremizin içerisine soyalım. Bütün ayvalarımızın kabuklarını soyduğum gördüğünüz gibi tenceremin alt tabanına soymuş olduğumuz ayvalarımızı tenceremize yerleştirelim. Karardı hiç önemli değil. Zaten şeker koyacağız, su koyacağız. Şerbetin rengi zaten kırmızı olacak. Onun için kararması hiç önemli değil. Bu karartılar şerbetle birlikte kaynayınca gidecek. Geniş bir tenceremize ayvalarımı yerleştirdim. Çekirdeklerimizi koyuyoruz. Bu şerbetimize jöle kıvamını verecek. Şimdi 4 su bardağı şeker kullanacağım. Yani bir bütün ayvaya 1 su bardağı şeker gidiyor. Şekerimizin yarısını ayvamızın yarısına kullandık. Diğer yarısını diğer ayvamıza kullanıyoruz. Aynı şekilde bardağımızın yarısını yarım ayvamıza, yarısını diğer ayvamızın üzerine boşaltıyoruz. Ayvaların büyük olduğu için tam buna karar. Eğer sizin ayvalarınız ufaksa şöyle bir parmak eksik şeker kullanırsınız. Benim ayvalarım büyük olduğu için yani yarım ayvaya 1 çay bardağı şeker gidiyor. Ve rengini kırmızılık vermesi için içerisine narlarımızı ilave ediyoruz. Kıpkırmızı renk katacak. Limon tozumuzu ilave ediyoruz. Şerbetimizin kıvamlı olması için. Ayva tatlımızın ölçüsü 1 adet ayvaya 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su kullanıyoruz. Ben şimdi 4 adet ayva kullandım. 4 su bardağı şeker kullandım. Şöyle klasik su bardağıyla 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şimdi ayva tatlımızı ocağımıza alabiliriz. Ayva tatlımızı ocağımızın büyük gözüne aldık, kaynamaya bırakıyoruz. Ayva tatlımız kaynadı. Artık ocağımızın altını kapatalım. Ocağımızın orta gözüne alalım, kısık ayara getirelim. Kısık ayarda ağır ağır ayva tatlımızı pişmeye bırakalım. 1 saattir ayva tatlımız kaynıyor. Gördüğünüz gibi o ayvanın kabukları rengini bıraktı. Nar ilave etmiştik. Çok güzel kırmızılığını verdi. 1 saat sonra tencerenizin kapağını açın. Böyle suyundan ayvalarınızın üzerine daha da lezzetli olması adına ara ara kaşıklarla şerbetini gezdirin ki ayvalarımız çok lezzetli olsun. Görüyorsunuz çok güzel kıvama gelmeye başladı. Daha da koyulaşacak. Daha jöle kıvamını alana kadar bir 15 dakika daha kısık ayarda ayva tatlımızı pişmeye bırakalım. Ayvalarımız pişerken biz de elmalı iç harcımızı hazırlayalım. Ayva tatlımız kısık ayarda pişerken ayvalarımızın iç dolgusunu hazırlayalım. 5 adet elma kullanacağız, 1 çay bardağı ceviz kullanacağız ve 1 tatlı kaşığı lezzet vermesi adına tereyağı kullanacağız. Şimdi elmalarımızı soyalım. Soymuş olduğumuz elmalarımızı şimdi rendeleyelim. Elmalarımızı rendeledik. Kameranın açısına koymayı unutmuşum. 1 çay kaşığı da tarçın kullanacağız. Hemen elmalarımızı ocağa alalım. Tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağımızı, rendelemiş olduğumuz 5 adet elmamızı ilave ediyoruz. Ve içerisine 1 çay bardağı cevizimizi ilave edelim. Ve 1 çay kaşığı tarçınımızı ilave edelim.
Ve bu malzemelerimizi elmalarımız yumuşayıncaya kadar kavuralım. Elmalarımız yumuşadı. Artık bu aşamada ocağımızın altını kapatalım. Ayva tatlımız 1,5 saattir ocakta kısık ateşte pişiyor. Çok güzel, gördüğünüz gibi suyu azaldı. 1,5 saat boyunca kesinlikle bir çatal veya bir kürdan yardımıyla ayvanıza bakmayın. 1,5 saat zaten kısık ayarda içini çeke çeke pişecektir. Gelip gidip şerbetine bakabilirsiniz. 1,5 saatimizi geride bıraktık. Şöyle şerbetinizi akıttığınızda görüyorsunuz, kaşıktan düşmekle zorlanıyorsa eğer ayva tatlınızın olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ocağımızın altını kapatalım, fırına göndereceğiz. Şimdi fırın kabımızı aldık. Şimdi ayva tatlarımızı bir spatula yardımıyla alıyoruz. Şöyle borcamımıza koyuyoruz. Şöyle spatula ile tutuyoruz. Şöyle borcamımıza bırakalım. Hiç bozulmadı, kalıp gibi oluyor. Fırına verdiğimizde daha da lezzetlendireceğiz. Şöyle içindeki suyu alalım. Bütün ayvalarımızı borcamımıza koyalım. Ayvalarımızı borcamımıza aldık. Süzgecimi koydum. Şu tanelerinden arındırmak adına ayvamızın şerbetini süzgecimizden geçiriyoruz. İyice şerbetimizi akıttık. Şerbetimizi görüyor musunuz? Şöyle jöle kıvamında. Muhteşem bir kıvam oldu. Elmalı cevizli iç harcımızı oymuş olduğumuz ayvaların içerisine ilave ediyoruz. Elmalı iç harcımızda içlerini doldurduk. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Şu şerbetin şu güzelliğine bakın. Elmamızın içerisine şeker koymadık. Bu güzel şekerli karışımdan üzerine ilave ediyoruz. Şimdi bunu fırına gönderdiğimizde lezzetine lezzet katacağız. Çok güzel bir rengi oldu. Geri kalan şöyle görüyorsunuz nasıl akıyor. Şimdi ayva tatlımızı önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınımıza gönderiyoruz. 20 dakika tutmamız yeterli olacaktır. Ayva tatlımız fırından çıktı. Harika oldu. Efsane bir ayva tatlımız oldu. Şimdi ayva tatlımızı servis tabağımıza alalım. Şöyle şerbetinden de üzerine daha da lezzetlendirmek adına döküyoruz. Tam orijinal jöle oldu. Ayva tatlımız hazır. Üzerine ben krem şanti kullandım. Süslemesi size ait. İster krem şanti, ister kaymak. Tamamen tercihe bağlı. Tam kıvamında o kadar güzel, harika bir ayva tatlımız oldu ki verdiğim tarifle birebir uygularsanız harika bir ayva tatlısı elde edersiniz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.